Göktürk Kağanlığı 552-581, 6. yüzyılın ortasında Asya'nın doğusunda Çin Devleti'nin, batısında Sasani-İran Devleti'nin sınırladığı İç Asya bozkırlarında, doğuda Avarlar, batıda Eftalit, Ak-Hunlar ile yapılan mücadeleler sonucunda ortaya çıktı. İlk Kağanları doğu kanadını yöneten Bumin Kağan, batı kanadını yöneten kardeşi İstemi Yabgu'dur. Bu Orhun yazıtlarında şöyle anlatılmaktadır. Üze kök tengri asra yagiz yirkilindukta ikin ara kişi oglu kılınmış. Kişi oglunda üze eçim apam, bumin kagan istemi Kaan olurmis. Olurupan Türk budunun ilin törüsün tutavirmis, itibirmis. Tört bulun kop yagı ermis. Süsülepen tört bulundaki budunu kop almış. Kop, baz kılmı, baslıgı yükündürmüş, tizlik sökürmüş. İlgerü kadirkan, yiska tegi kirü temir kapikka tegi kondurmuş. Üste mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutuvermiş, düzenleyivermiş. vermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan Ormanı'na kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar kondurmuş. Kültigin yazdı. Abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bumin Kağan'ın ilk yılları ve saltanatı. Bumin Kağan Aşina soyuna mensuptu. Aşina soyu, Bumin'in idaresi altında ticaret maksadıyla Çin'e doğru ilerledi. Bu dönemde bölgede önemli askeri siyasi güç olan Topa Devleti zayıflamış, birbiriyle düşmanlık eden Doğu Topa ve Batı Topa olmak üzere bölünmüştü. Batı Topa düşmanı olduğu Doğu Topa ve Cücenlerin baskıları sebebiyle Aşina soyuyla yakınlaşmaya çalışıyordu. Bumin, 546 yılında ticari ilişkilerini geliştirmek maksadıyla Batı Topa'ya elçi gönderdi. Bumin Kağan, aynı yıl Tiyele boyunun Cücenlere karşı isyanından yararlanmaya karar verdi. O, Cücen Hanı Anahuan'ın yanına elçi gönderip hatun kızıyla evlenmek istediğini bildirdi. O, önceden biliyordu ki Cücen Hanı kendi vasalına kızını vermeyecek ve onu cezalandırma fikrine düşecekti. Böyle de olmuş ve Anahuan elçiye, "Siz benim demir eritenimsiniz, böyle bir şeye nasıl cüret edersiniz?" şeklinde cevap vermişti. Bundan sonra Bumin, Batı Topa Devleti hükümdarının kızıyla evlenmek istedi. Çetin durumda olan Batı Topa Devleti'nin hükümdarı Bumin'in bu teklifini kabul etti. 552 yılında Bumin, Batı Topa ile kuvvetlerini birleştirdikten sonra Cücenlerin üzerine hücum ederek onları mağlup etmişti. Bu hadiseden sonra o, kendi devletini ilan eder ve bu Göktürk Kağanlığı'nın kurulma tarihi olarak kabul olunur. Bumin Kağan 552 yılında öldü. Ondan sonra devletin batı koluna oğlu İssik Kağan ve doğu koluna ise İstemi Yabgu 553-376 önderlik etmiştir. İstemi Yabgu fiili hakimiyete sahip olsa da kendisini Kağan ilan etmedi. Kara İssik Kağan'ın saltanatı. Kara İssik Kağan'ın hakimiyeti kısa süreliydi. Bu kısa müddet sırasında Cücen Devleti'nin dağılmasıyla toprakları Göktürk Kağanlığı'na tabi oldu. Cücenlerin bir kısmı Topa Devleti çöllerine, bir kısmı ise batıya ilerleyerek bölgedeki devletlere sığındılar. Göktürkler ve Topa Devleti arasındaki antlaşmaya göre oraya sığınan Cücenler geri iade edildi ve 555 yılında öldürüldüler. Bundan sonra Göktürklerin hücum istikameti günümüz Tibet ve Moğolistan civarına yöneldi. Ancak Kara İssik Kağan daha fazla ilerleyemedi ve öldü. Mingba saltanatı Bonviz. Mukan Kağan'ın 69 hakimiyeti uzun müddet devam etti. Onun hakimiyeti yılları Göktürk Kağanlığı'nın yükseliş devridir. Mukan Kağan döneminde Göktürkler, Batı Topa Devleti ile ittifaklarını sürdürerek topraklarını genişletti. Batı Topa Devleti 557 yılında dağıldıktan sonra toprakları Göktürk Kağanlığı'na katıldı. Mukan Kağan güçlenmeye çalışan Cücenler üzerine hücum etti. Mağlup olan Cücenler Çin'e sığındı ama Göktürkler ve Çin arasında olan ilişkiler sebebiyle Cücenler geri iade edildi. Göktürkler Cücenlere tamamen son verdi.
Mukan Kağan Cücenlerden sonra Batı Hitayları da mağlup ederek topraklarını genişletti ve Hitaylar Kore'ye göç etmek zorunda kaldılar. Mukan Kağan daha sonra güneyde yaşayan Kırgızlar ve diğer dağınık halde yaşayan boyları da kendine tabi kıldıktan sonra Bozkırlar'da hakimiyetini güçlendirdi. Mukan Kağan devletin doğu kısmını yönetiyordu. Doğudaki yükselmeyle birlikte İstemi Yabgu idaresi altında olan Batı da hızlıca yükselerek topraklarını genişletti. İstemi Yabgu, Altay Dağları'nın batısını, Issık Göl ve Tanrı Dağları'na kadar olan toprakları kendisine tabi kılmıştı. İstemi Yabgu'nun batıda topraklarını genişletmesi sebebiyle Sasaniler ve Doğu Roma ile ilişkiler başlamıştı. İpek yolunu gözetim altında tutmak için Göktürkler, Sasanilerle iyi ilişkiler kurmuştu. İstemi Yabgu, Sasaniler ile ittifak kurarak diğer bir Türk devleti olan Akhunları mağlup etti. Akhun devletinin toprakları Göktürkler ve Sasaniler arasında bölüştürüldü. Sasaniler ile olan ilişkiler, İpek yolu üzerinde hakimiyet kurma mücadelesi sebebiyle kötüleşmeye başladı. İstemi Yabgu, Sasanilere karşı Doğu Roma ile ilişkiler kurmaya başladı. Doğu Roma, İpek yolu ticaretinin Sasaniler gözetiminde yürütülmesinden memnun olmaması sebebiyle İstemi Yabgu ile ittifak kurdu. Bu ittifaktan sonra 19 yıl sürecek olan Doğu Roma-Sasani Savaşı başladı. Doğu Roma ve Sasaniler arasındaki savaşlar Sasanilere ağır darbe indirdi ve daha sonraları Arapların Sasanileri ele geçirmesini kolaylaştırdı. Mukan Kağan devrinde Çin'de iç savaşlar şiddetlenmişti. İç savaşlar sebebiyle zayıflayan Çin, Göktürklerin desteğini kazanmak ve Göktürklerin Çin'e yaptığı akınları durdurmak sebebiyle Mukan Kağan'a elçilerle hediyeler göndermişti. Bundan sonra Mukan Kağan sık sık Çin'e elçiler gönderdi. Elçilerin Çin'den hediyelerle dönmeleri bir gelenek haline geldi. Mukan Kağan 572 yılında öldü ve yerine ağabeyi Taspar Kağan geçti. Taspar Kağan'ın saltanatı Taspar Kağan kardeşi Mukan Kağan gibi Çin'le iyi ilişkiler kurmaya ve Çin'deki iç karışıklıktan yararlanmaya çalıştı. Çin'den gelen hediyelerden sonra iki devlet arasındaki ticari ilişkiler gelişmeye başladı. Ticari ilişkilerin gelişmesi ve rahat hayat tarzına uyum, Türk toplulukları arasında Çin kültürünün yayılmasına sebep oldu. Hatta Çinli misyonerlerin faaliyetleri dolayısıyla Taspar Kağan Budizme girmişti. Taspar Kağan ikiye bölünmüş Çin'in devletleriyle batıda Çi, doğuda Zhou denge siyaseti yürütmeye çalışsa da başarılı olamamıştır. 557 yılında Zhou ve Qi arasında savaş başladı. Nihayetinde Zhou, Qi'yi mağlup ederek topraklarını ele geçirdi. Bundan sonra Göktürk Kağanlığı ve Zhou arasındaki ilişkiler bozuldu. Taspar Kağan ordusuyla Çin'e ilerleyerek Pekin ve çevresine akın etti. Taspar Kağan da devletin doğu kolunu yönetiyordu. Batı kolunu yöneten İstemi Yabgu esasen Taspar Kağan'a bağlı olsa da bağımsız hareket ediyordu. İstemi Yabgu 576 yılında öldükten sonra yerine oğlu Tardu Kağan geçti. Bundan sonra Taspar Kağan'ın hakimiyeti zayıflamaya başladı. Taspar Kağan, Çin'le iyi ilişkiler kurmayı başaramadı ve Göktürk Kağanlığı zayıflamaya başladı. Taspar Kağan, yönetimde olduğu devletin doğu kolunu da ikiye bölerek kendisine bağlı olmak şartıyla, kardeşi İssik Kağan'ın oğlu İşbara'yı doğuya, kardeşi Juta'nın oğlu Börü'yü ise batıya tayin etti. Taspar Kağan ile Çin arasındaki anlaşmazlıklar her iki devletin dış ilişkilerini de büyük ölçüde etkiledi. Sui Hanedanı fırsattan istifade ederek Çin'de hakimiyeti ele geçirdi. Bundan sonra Çin'de siyasi birlik sağlandı. 581 yılında Taspar Kağan öldü. Onun ölümünden sonra kimin Kağan olacağı uğrunda Göktürk İç Savaşı başladı. Taspar Kağan, ölümünden önce Mukan Kağan'ın oğlu Apa'nın Kağan olmasını vasiyet etse de Kurultay Apa'nın hakkı olmadığını öne sürerek Taspar Kağan'ın oğlu Amrak'ı Kağan ilan etti. Buna rağmen aynı yıl Amrak, İşbara Kağan'ın lehine hakimiyetten feragat etti. 1. Doğu Göktürk Kağanlığı Engi Göktürk Kağanlığı'nın bölünmesinden sonra ortaya çıkan Doğu Göktürk Kağanlığı, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kültürel ve sosyal açıdan Hun dönemine göre daha hızlı gelişen Türk toplulukları, fethettikleri geniş topraklara yayılmış
ve daha sonra kurulacak Türk devletlerinin temellerini atmıştır. Doğu Göktürk Kağanlığı'nın yıkılmasından sonra ortaya çıkan Türk devletleri, Türklerin varlığını ve kültürünü Avrupa'ya yaymıştır. Birinci Göktürk Kağanlığı'nın bölünmesine ve Çin baskısına rağmen Doğu Göktürk Kağanlığı ayakta kalmaya çalışmıştır. İşbara Kağan'ın saltanatı 585 yılında artan isyanlar ve dış baskılar sonucunda İşbara Kağan, Çin hakimiyetini kabul etmek zorunda kalmışmış ve Çin'den yardım istemiştir. Doğu Göktürk Kağanlığı'nı hakimiyet altına alan Çin'in asıl amacı, Çin için tehlike olan Türkler de dahil olmak üzere bütün Türkistan halklarını Çinlileştirmekti. Bu nedenle Çin, Doğu Göktürkleri Çince konuşmaya, Çinliler gibi giyinmeye ve Çin adetlerini kabul etmeye mecbur etmiştir. Bu nedenle İşbara Kağan, bu mesele hakkında 585 yılında Çin İmparatoruna mektup yazmıştır. İşbara Kağan, Çin İmparatoruna yazdığı mektupta şöyle demektedir: "Size bağlı kalacak, haraç verecek, kıymetli atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi değiştiremem, uzun saçlarımızı kestiremem, halkıma Çin elbiseleri giydiremem. Adetlerinizi, kanunlarınızı almama imkan yoktur. Çünkü bu bakımdan bütün milletim hassasiyetle çarpan tek yürektir." Tardu'ya karşı savaşamayacağını gören İşbara Kağan, İmparator Yangcan'ın bir vasalı olmayı kabul etti. Yönetimi kardeşi Baga Kağan'a bırakarak tahttan feragat etti. Aynı yıl öldü. Baga Kağan'ın saltanatı Baga Kağan'ın saltanatı 2 yıl sürmüştür. İşbara Kağan'ın döneminde olan sorunların devamı olarak durum daha da kötüleşti. Bu nedenle Türk boyları isyana başladı. Baga Kağan'ın tek güç kaynağı olan Türk toplulukları birbirini izleyen göçlerle daha da zayıfladı. Baga Kağan'dan sonra iktidara Tulan Kağan geldi. Tulan Kağan'ın saltanatı 30. Tulan Kağan döneminde sorunlar daha da kötüleşti. İktidarda olduğu süre boyunca ülkeyi bu sorunlardan kurtaramadı. Tulan Kağan, Batı Göktürk Kağanı Tardu ile ittifak kurdu ve Çin'e karşı sefere çıktı. Çin onları yendi ve Tulan Kağan öldürüldü. Yerine kardeşi Yami geçti. Yami Kağan, Çin'e bağlılığı kabul etmek zorunda kaldı. Tulan Kağan'ın ölümüyle Göktürk Kağanlığı'nın bölünmesi tamamen resmiyet kazandı. Yami Kağan'ın saltanatı Yami Kağan, Göktürk Kağanlığı'nın resmi olarak bölünmesinden sonra iktidara gelen ilk Kağan oldu. Onun hükümdarlığı döneminde Çin'in Doğu ve Batı Göktürk Kağanlıkları üzerindeki baskısı daha da arttı. Çin, Göktürk teginleri arasındaki muhalefeti kızıştırarak etki alanını artırmaya çalıştı. Yami Kağan'ın karısı Çinli Sui Hanedanı'ndan Prenses An'idi. Batı Göktürk Tardu, başlangıçta Çin ile iyi ilişkilere sahipti. Tardu Kağan, Doğu Göktürk Kağanlığı'nı da hakimiyeti altına almaya çalıştıktan sonra Çin'le arasındaki ilişkiler bozuldu. Çin, Yami Kağan'ı Tardu Kağan'a karşı kullanmaya çalıştı. Yami Kağan Çin'e bağlılığı kabul etti ve hatta İşbara Kağan'ın kabul etmediği kültürel Çinlileşmeye göz yumdu. Yami Kağan döneminde Doğu Göktürk Kağanlığı zayıfladı. Yami Kağan'ın 609 yılında ölümünden sonra yerine oğlu Şipi geçti. Şipi Kağan'ın saltanatı Şipi Kağan, Doğu Göktürk Kağanlığı'nın çöküşünü durdurmayı başardı. Babası gibi bir Çinli prensesle evliydi ancak Çin'in 5. kol faaliyetlerine izin vermedi. Hükümdarlığının ilk yıllarında iç savaşlara odaklanmış ve onları engellemiştir. Kısa sürede batıda Tibet'ten doğuda Amur'a kadar olan bölgeyi kendisine tabi kıldı. Şipi Kağan, Çin ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmadı. Bölgedeki varlığını sürdürmek için Çin'e karşı mücadele etme politikası izlemiştir. Batı Göktürk Kağanı Taman, Çin ile yakınlaştı ve Çin'e yerleşti. Şipi Kağan, Taman'ın Çin ile yakın ilişkilerinden memnun değildi. Şipi Kağan araya girerek Taman'ı Çin'in elinden aldı ve öldürdü. Çin, Doğu Göktürk Kağanlığı'nın güçlenmesinden memnun değildi. Daha önce Çin, Göktürk teginleri arasında bir ihtilaf yaratarak Kağanlığı zayıflatmayı başarmıştı.
Bu kez Şipi Kağan'ın kardeşi Çikişad'a Kağanlık teklif edildi. Ancak Çikişat teklifi kabul etmedi ve onunla evlenmek üzere gönderilen Çinli prensesi geri yolladı. Bu başarısızlıktan sonra Çin, Şipi Kağan'ın komutanlarından birini öldürdü. Çin, komutanın cesedini Göktürklere göndererek Çin ile temas kurmaya çalıştığını, ancak Göktürklerle dostane ilişkileri nedeniyle öldürüldüğünü söyledi. Bu şekilde Şipi Kağan'ın komutanlarına olan güvenini sarsmaya çalışan Çin yine de başarısız oldu. Şipi Kağan, Çin'e gönderilen haracı kesti ve savaş hazırlıklarına başladı. Şipi Kağan, Çin İmparatorunun ülkenin kuzeyine gideceği haberini aldıktan sonra onu yakalamak için harekete geçti. 11 Eylül 615 tarihinde Şipi Kağan'ın ordusu Sui İmparatoru Yang'ı Yenmen'de kuşattı. Bu dönemde Çin'de iç savaş şiddetlenmişti. 616 yılına kadar süren iç savaş sonuçsuz kaldı. 617'de Çin İmparatorluğu çöktü. Şipi Kağan, Çin'e karşı sefere çıkarken hastalandı ve öldü. Li Yuan bu durumdan yararlandı ve Tang Hanedanlığını kurdu. Şipi Kağan'ın 619 yılında ölümünden sonra yerine kardeşi Chula geçti. Chula Kağan'ın saltanatı. Chula Kağan hükümdarlığı yıllarında kardeşi Şipi Kağan'ın politikasını sürdürdü. Chula Kağan'ın hükümdarlığı sırasında Çin'de bir iç savaş patlak verdi. Sui Hanedanı'nın taht taliplerini Tang Hanedanı'ndan Li Yuan'a karşı destekledi. Bu politikayı izleyerek Çin'deki iç karışıklığı artırmaya çalıştı. Chula Kağan da bir Çinli prensesle evliydi. Onun yönetimi uzun sürmedi. Chula Kağan 621'de hastalandı ve öldü. Daha sonra kardeşi iktidara geldi. İli Kağan'ın saltanatı. İl Kağan da Şipi Kağan ve Chula Kağan'ın Çin'e karşı sert politikasını sürdürdü. Her ne kadar hücum politikası izlemesine rağmen ülke en zayıf dönemine girdi. 626 yılında İli Kağan Hüsyan Kapısı olayından istifade ederek Çangan'a doğru hızla ilerledi. 23 Eylül 626 tarihinde İli Kağan ve onun demir süvarileri Pian Köprüsü'nün kuzeyinde Wei Nehri'ne ulaştılar. 25 Eylül 626 tarihinde köprünün ortasında beyaz atın kesilmesiyle Taitsung ile İl Kağan arasında ittifak gerçekleştirildi. Tang tazminatını ödedi ve daha da haraç vermeye söz verdi. Bunun karşılığı olarak İl Kağan süvarilerin geri çekilmesine razı oldu. Wei Nehri Sözleşmesi veya Pian Köprüsü Sözleşmesi. Ancak Ekim 627'den önce Moğol Ovası'nda yaşanan sert iklimler, ağır kar yağışı fırtınası toprakları birkaç metre derinliğe kadar örttü. Göçebelerin hayvanların otlatmaları önlendi ve bu nedenle hayvanların büyük çoğunluğu öldü. Yeni Tang kitabının aktardığına göre 628 yılında Taitsung şöyle konuştu. Göktürk elinde yaz ortasında kırağı görüldü. Güneş 5 gündür aynı yerden doğdu. Ay 3 gündür aynı parlaklıktaydı. Bozkır kırmızı renkli hava, kum fırtınası ile dolduruldu. Böylece Göktürk ile Tang arasındaki güç dengesi drastik bir şekilde değişti. İl Kağan, Çin'e karşı yürüttüğü düzensiz savaşlarda başarılı olamadı ve hakimiyeti gittikçe zayıfladı. Göktürklere tabi olan halklar bu zayıflamadan istifade etmeye çalışarak ayaklandı. Seyanto Hanı Yinçü liderliğindeki isyan Tang Hanedanı karşısında onu çaresiz bıraktı. 27 Mart 630 tarihinde meydana gelen Yinshan Muharebesi'nde Li Qing komutasındaki Tang ordusu İl Kağan komutasındaki Göktürkleri yendi. İl Kağan İşbara Şad'ın yanına kaçtı. Fakat 2 Mayıs 630 tarihinde Tang ordusu İşbara Şad'ın çadırına ilerledi. İl Kağan esir alınıp Çangan'a gönderildi. Böylece Doğu Göktürk Kağanlığı çöktü ve Tang'ın Çimi sistemine girdi. Taitsung, Wei Nehri'ndeki ayıbımı kapatmak için bana yeter, dedi. İl Kağan'ın ölümünden sonra Doğu Göktürk Kağanlığı çöktü ve Doğu Göktürkler Çin egemenliğine girerek bölgeye dağıldılar. Çin İmparatoru Taitsung kendisini Türklerin Gök Kağanı ilan ediyordu. Hakanlığa bağlı Türk ve diğer boylar etrafa dağılmaya başladılar. Bunlardan bir kısmı ise Çin'e sığındı. Göktürk teginlerine Çin'de makamlar verilerek onları asimile etmeye çalıştılar. Aşina Jie, Doğu Göktürk Kağanı Şipi Kağan'ın oğluydu ve Çin'de yüksek bir askeri göreve terfi ettirildi.
639'da Aşina Ciye Çin imparatorunu esir almak için bir plan yaptı. Kardeşi Tölis Kağan'ın oğlu Aşina Holoku ve 40 eski astından oluşan bir grupla bu planı gerçekleştirmeye çalıştı. Planın hayata geçirileceği gün fırtına çıktığından imparator saraydan ayrılmadı. 19 Mayıs 639 tarihinde Kürşad'ın esin kaynağı olan Aşina Ciye yanına topladığı 40 eski astı ile Taitsung'un yaz sarayı olan Chiukeng Sarayı'na saldırdı. Uzun süre savaşmalarına rağmen başarılı olamadılar ve saray atlarını kaçırıp Wei Nehri'ni geçtiler. Çoğu Çin ordusu tarafından öldürüldü. Aşina Ciye isyanından sonra Göktürklerin Sarı Irmak'ın güneyinde bulunmalarının iyi olmadığını dile getirenler çoğaldı. Taitsung da Göktürk siyasetini değiştirmeye karar verdi. 13 Ağustos 639 tarihinde Li Simo, Aşina Simo, Yu Çelebi Kağan olarak atadı ve çeşitli eyaletlerde oturan Göktürk ve etnik azınlıkları Sarı Irmak'ın kuzeyine götürmesine ve orada surlar inşa ederek uzun süre sınır kalelerini muhafaza etmesine dair ferman çıkardı. Ancak Çelebi Kağan Seyantolardan korkarak kaleden çıkmak istemeyince Taitsung, Tarım Bakanı Kuo Sipen'i Seyantolara yollayarak Göktürklerle savaşmaması talimatını verdi. 28 Şubat 641 tarihinde Çelebi Kağan ilk defa nehri geçerek eskiden Dingshan Kalesi'nin bulunmuş olduğu yerde çadırı kurdu. 30 bin hanelik halkı, 40 bin sağlam askeri ve 90 bin atı vardı. Kağan, İmparator Taitsung'a bendeniz haddim olmadığı halde merhametiniz sayesinde kabilenin başı oldum. Kabul olunursa nesillerimiz boyunca devletin bir bekçi köpeği olarak Kuzey Kapı'yı koruyayım. Eğer Seyantolar istila ederse ailemin Çin Seddi'nin içine girmesine izin veriniz, dedi. Taitsung kararnameyi çıkarıp buna izin verdi. 679 yılında Shanyu Genel Valiliğinin Göktürk liderlerinden Ashide Wenfu ve Ashide Fengxi, Aşina Nishufu'yu Kağan yaparak Tang'a karşı isyan ettiler. 680 yılında Tang ordusu Aşina Nishufu ve onun ordusunu yendi. Aşina Nishufu kendi adamları tarafından öldürüldü. Ashide Wenfu, Aşina Funyan Kağan yaparak yine Tang'a karşı isyan etti. Ashide Wenfu ve Aşina Funyan Tang ordusuna teslim oldu. 5 Aralık 681 tarihinde Ashide Wenfu ve Aşina Funyan da dahil olmak üzere 54 Göktürk Çanga'nın doğu pazarında halka açık bir alanda idam edildi. 682 yılında Kutluk, Funyan'ın adamlarının kalıntısı ile birlikte isyan etti ve Heysha Kalesi'ni fethetti. Batı Göktürk Kağanlığı, Hamanduat'ın doğuda bunlar olup biterken batıdaki sınırlarını Kırım'a kadar genişleten İstemi Yabgu öldü. Yerine oğlu Tardu Kağan geçti. Tardu 603 yılına kadar hükümdarlığını sürdürdü. Doğuda Tapo'nun ölümü üzerine tahta çıkan Tolopyen ya da sonraki adıyla Apa Kağan, Toy'da kurultayda yapılan Kengeç'te müzakere onaylanmadı. Yerine Tapo'nun yeğeni Şapolio İşbara Kağan ilan edildi. Çin politikalarının da tesiriyle Batı Kağan'ı Tardu, Tolopyen'i destekledi. İşbara'nın Apa'nın annesini öldürtmesi, Doğu ile Batı arasındaki ilişkileri bir daha düzelmemek üzere bozdu. İki budun artık birbirlerine düşman hale geldi. Tardu'nun ölümünden sonra Batı Göktürkler, güçlerinin zayıfladığının bir göstergesi olan Yabguluk ve Şadlık adları altında Aşina ailesine mensup kişilerce yönetildikten sonra 630 yılında Çin egemenliğine girdi. Bundan sonra Onoklar adını alarak Türgiş Boyu'nun önderliğindeki Boylar Federasyonu şeklinde yüzyılın sonuna kadar Çin hakimiyetinde kaldılar. Batı Kağanlığı'nın 658'de yıkılmasıyla Göktürk Kağanlığı yıkılmış oldu. Tardu Kağan'ın ilk yılları ve saltanatı. Tardu Kağan bağımsızlığını ilan ettikten sonra kendisine tabi olan toprakları genişleterek hakimiyetini güçlendirdi. Batı Göktürk Kağanlığı'nın sınırları doğuda Tibet'ten batıda Kırım'a değin uzanıyordu. Doğu Roma ile yapılan savaşlarda zayıf düşen Sasaniler ile mücadelesi sonucunda Tardu Kağan, Sasani devletinin iç işlerine dahi müdahale edebilmiştir. Tardu Kağan'ın asıl amacı gücünü pekiştirdikten sonra Doğu Göktürk Kağanlığı'na boyun eğdirmek ve Çin'i baskı altında tutmaktı. Tardu Kağan amacına ulaşmak için Çin'e karşı bir sefere çıktı, ancak yenildi.
Bu yenilgiden sonra Tardu Kağan'ın hakimiyeti zayıfladı. Tardu Kağan'ın ölümünden sonra oğlu Taman Kağan iktidara geldi. Taman Kağan'ın saltanatı 611. Tardu Kağan'dan sonra Arslan Taman Kağan iktidara geldi. Taman Kağan, Tardu Kağan'ın aksine Çin'le iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Taman Kağan erken yaşta Kağan oldu ve onun küçüklüğünden istifade eden Televütler isyan ederek ordularını bozguna uğrattı. Daha sonra Alptuzon'da Taman Kağan'a karşı bir isyan çıktı. Yangsu Tigi'nin oğlu Shiko'ya yeni Kağan ilan edildi. Taman Kağan Çin'e kaçtı. Bu durumdan endişe duyan Doğu Göktürk Kağanlığı'nın hükümdarı Şipi Kağan, Taman Kağan'ı Çin'den alıp öldürmüştür. Taman Kağan'ın saltanat yılları, Batı Göktürk Kağanlığı'nın zayıflamaya ve parçalanmaya başladığı dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Shikoye Kağan'ın saltanatı 11. Shikoye Kağan, Taman Kağan'dan sonra iktidara geldi. Ancak iktidarı ciddi bir olayla anılmamaktadır. Taman Kağan'ın kısa yönetimi sırasında artan Çin etkisinden kurtulamasa da Çin'le ilişkilerden uzak durmaya çalıştı. Saltanatı sırasında Şipi Kağan ile savaşlar yaptı. Shikoye Kağan 618'de öldü. Tonglu Kağan'ın saltanatı 6. Tong Yabgu Kağan, Tardu Kağan'ın küçük torunuydu. Tong Yabgu Kağan'ın saltanatı yıllarında Batı Göktürk Kağanlığı, Çin'de patlak veren iç karışıklıklar neticesinde bağımsız siyaset yürütmeye başlamıştır. Tong Yabgu Kağan'ın saltanatı Batı Göktürk Kağanlığı'nın en güçlü dönemi kabul edilir. O, ordudaki düzensizlikleri sonlandırarak Tiele boylarının isyanını bastırdı. Onun hakimiyeti yıllarında Tang Hanedanı ile de iyi ilişkiler kurulmuştu. Tong Yabgu Kağan Tang Hanedanı'ndan bir prensesle evlenmişti. O, Sasanilere karşı Doğu Roma ile müttefik oldu. Müttefik kuvvetlerinin saldırıları sonucunda Sasanilere karşı önemli zaferler elde edildi. Tong Yabgu Kağan'ın 628 yılında ölümünden sonra Batı Göktürk Kağanlığı zayıfladı ve bir çöküş dönemine girdi. Tong Yabgu Kağan, Hazar Kağanlığı'nın kurulmasında rol oynamıştır. Hükümdarlığı sırasında Kafkasya Şahı, Yabgusu ve Tudunu olan Börişad, Tong Yabgu Kağan'ın ölümünden sonra bağımsız bir politika izlemeye başlamış, 134 ve Hazar Kağanlığı'nın temellerini atmıştır. Yabgu Kağan'ın saltanatı Zahı. Yabgu Kağan, Tong Yabgu Kağan'ın oğluydu. Nuşibi kolunun desteğiyle iktidara geldi. Onun saltanatı sırasında Batı Göktürk Kağanlığı zayıfladı ve Çin'in ülkedeki etkisi yeniden arttı. Ancak Batı Göktürk Kağanlığı'nın birliğinin babasının zamanındaki gibi yeniden sağlanmasını talep eden Nuşibi kolunun isteklerini karşılayamayınca tahttan indirilmiş ve yerine Bağışa Tulu Kağan geçirilmiştir. Yabgu Kağan Kangılara kaçtı ve Belh'te öldü. Batı Göktürk Kağanlığı'nın gerilemesi ve çöküşü, Yabgu Kağan'ın ölümü ve Doğu Göktürk Kağanlığı'nın düşüşünden sonra Batı Göktürk Kağanlığı Çin'in hedefi haline geldi. Yabgu Kağan'dan sonra başa Bağışa Tulu Kağan gelmesine rağmen bir yıl sonra hastalandı ve öldü. Bağışa Tulu Kağan'dan sonra kardeşi İşbara Teriş Kağan iktidara geldi. Saltanatı sırasında Çin'in etkisi arttı ve boylar isyan etti. Bu karışıklığı fırsat bilen Çin ordusu Kağan'ı öldürdü. İşbara Teriş Kağan'ın ölümünden sonra doğuda Nuşibi kolunun desteklediği İlkulluk İşbara Kağan ve batıda ise Tulu kolu tarafından desteklenen Doğu Göktürk Kağanlığından İl Kağan'ın oğlu Yukukşad başa geldi. Birkaç yıl sonra Hazar Kağan'ı Erişkül Kağan da kendisini Batı Göktürk Kağan'ı ilan etti. İlkulluk İşbara Kağan ile Yukukşad arasındaki mücadelenin ardından 638 yılında İli Nehri Antlaşması imzalandı. Bu barışa göre İli Nehri'nin kuzeyi Yukukşad ve ona destek olan Tulu boylarına, güneyi ise İlkulluk İşbara Kağan ve onu destekleyen Nuşibi boylarına verildi. Ancak bu barış uzun sürmedi. 642'de Tulu boyları Yukukşad'ı desteklemeyi bıraktı ve Nuşibiler bundan yararlanarak Yukukşad'ı yendi. Yukuk Kağan Kunduz şehrine kaçtı ve orada öldü.
Bazı tarihçiler tarafından ilk Hazar Kağanı olduğu iddia edilen Erişkül Kağan da kağanlıkta hak iddia etti. Ancak 650'de İlkulluk İşbara Kağan tarafından öldürüldü. İlkulluk Kağan, 657 yılına kadar saltanatına devam edebildi. Hükümdarlığı sırasında Çin ile savaşmaya çalıştı. Türgiş ve Karlukları birleştirmeyi başarsa da Çin ile savaşta zafer kazanamadı. İlkulluk İşbara Kağan esir düşerek Çangan'da tutsak edildi ve böylece Batı Göktürk Kağanlığı yıkılmış oldu.